Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nanelerimizi nasıl kurutuyoruz, nasıl kesiyoruz, nanelerimizi kestikten sonra tekrardan gür bir şekilde aynı heyecanla, aynı şevk çıkması için nasıl bir uygulama yapıyoruz? Bunların en detaylı ve en anlaşılır videosunu sizlere sunmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir öbek ekmiş olduğumuz naneler var. Öbek halinde ekmiştik. Bir öbeğimiz burada, bir öbek başka bir yerde ektik nanelerimizi. Şimdi bu öbeğimizi güzelce hasat ediyoruz. Nanelerimizi hasat ederken dikkat etmemiz gereken nokta ise görmüş olduğunuz gibi nanelerimizi elimizle aldıktan sonra dibe yakın, yani sıfır olacak şekilde, sıfıra yakın olacak şekilde budama işlemini, kesme işlemini gerçekleştiriyoruz nanelerimizin. Çok fazla yukarıdan kesersek istediğimiz sonucu, bir dahaki verimde istediğimiz sonucu elde edemeyebiliriz. İstediğimiz kaliteyi bulamayabiliriz. Bir bıçkı yardımıyla, makas olur, bıçak olur, nasıl bir şey olursa, nasıl kolayınıza geliyorsa öyle bir alet yardımıyla güzelce nanelerimizi kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi buradaki nanelerimizin hasadını gerçekleştirdik. Diğer yerlerdeki nanelerimizin de hasadını gerçekleştirdik. Onları videoda göstermiyorum, videomuz uzamasın diye. Şimdi burada nanelerimizin tekrardan gür bir şekilde çıkması için sulama işlemine dikkat edeceğiz. Onun dışında da en önemli olan küllü su yapacağız. Nasıl? Bu kışın sobalarımızı yaktıktan sonra kovalarımızda yer alan külleri atmayacağız. Onları biriktireceğiz. Onların içerisine bir miktar su ekleyeceğiz. O eklemiş olduğumuz suyla beraber nanelerimizin olmuş olduğu bölgeye o küllü suyu uyguladığımız zaman nanelerimiz daha coşkulu, daha istekli bir şekilde, daha gür şekilde çıkmış oluyor. Onların da vitamin ve minerali olmuş oluyor. Bu naneleri yetiştirmenin çok bir zorluğu yok. Evimizin etrafında küçücük bir alan, herhangi bir arazi olsa dahi oralarda sulamasına özen göstererek bu küllü su uygulamasını yaparak evimizin ihtiyacı olan kuru naneleri çok rahat bir şekilde elde edebiliriz. Şimdi nanelerimizin hasadını gerçekleştirdik. Sıra geldi kurutmak için hangi aşamalardan geçiyor, nelere dikkat ediyoruz, nasıl bir uygulama yapıyoruz onun anlatımını gerçekleştirmeye. Görmüş olduğunuz gibi sahadan ürünlerimizi, nanelerimizi evimizin mutfağına getirdik. Şimdi yıkama aşamasına geçtik. Nanelerimizi güzelce yıkayacağız. Güzelce suyumuzda durulayacağız. Duruladıktan sonra da şöyle bir yöntem uyguluyoruz. Nasıl bir yöntem? Öncelikle şöyle geniş bir sinimiz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sinimizin üzerine yıkamış olduğumuz nanelerimizi güzelce yerleştiriyoruz. Sinimizin altına şöyle sinimizi yukarıya kaldıracak herhangi bir malzeme, ne olursa olsun, şöyle plastik bir kap koymayı tercih ettik. Sinimizi bu şekilde yarı havaya kaldırmış olduk. Gördüğünüz olduğunuz gibi yarım şekilde havaya kalkmış oldu sinimiz. Bu şekilde hem yıkamış olduğumuz nanelerimizin suyu akmış oluyor. Ekstra bir suyunun akıtmak için çaba sarf etmemize gerek kalmıyor. Böyle bir yöntem uyguluyoruz. Şimdi gelin hep birlikte nasıl yapıyoruz, nasıl yıkıyoruz gösterelim. Öncelikle elimize almış olduğumuz bir tutam nanemizi görmüş olduğunuz gibi önceden suyla doldurmuş olduğumuz geniş bir plastik kabımızın içerisine alıp güzelce tozlarından, topraklarından, üzerindeki istemediğimiz maddelerden güzelce arındırıp güzelce suyla nüfuz ettirerek yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu şekilde çok fazla nanelerimize zarar vermeden güzelce suyun içerisine nanenin üzerine geçecek şekilde elimizle sağ sol yaptırarak güzelce yıkıyoruz. Aynı zamanda içerisinde yer alan yabancı bitkiler, yabani bitkiler, bunların dışında istemediğimiz otlar varsa bunları da güzelce temizliğini gerçekleştirip hem yıkamış oluyoruz hem de nanelerimizi istemediğimiz malzemelerden, istemediğimiz otlardan, bitkilerden arındırma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz.
Görmüş olduğunuz gibi nanelerimizi çok fazla hırpalamadan, zarar vermeden kabımızın içerisindeki suyun içerisinde güzelce yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde yıkadıktan sonra güzelce toplayıp şurada hazırlamış olduğumuz tepsimizin üzerine nanelerimizi diziyoruz. Burada 15-20 dakika bu şekilde bıraktığımız zaman bakın alt bölgede suyunu biriktiriyor. Yavaş yavaş kendi suyunu da bırakmış oluyor. Burada da kuru suyundan arındırma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi gelin hep birlikte bu şekilde suyundan arındırmış olduğumuz, suyunu durulamış olduğumuz nanelerimizi serme aşamasına geçelim. Nasıl seriyoruz, nelere dikkat ediyoruz, neleri bilmemiz gerekiyor, bunların anlatımını gerçekleştirelim. Nanelerimizin suyunu güzelce süzdükten sonra görmüş olduğunuz şekilde serme işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Evimizin bir odasını müsait hale getirdik. Altlarına güzelce sergilerimizi, sofralarımızı, bezlerimizi serme işlemini gerçekleştirdik. Ve üstlerine nanelerimizi görmüş olduğunuz şekilde serdik. Burada tek tek olacak, herhangi biri üst üste gelmeyecek gibi bir düşünceye, yanılgıya girmenize gerek yok. Bu şekilde olabildiğince seyrek, evinizdeki yerin genişliğine göre ayarlamanız yeterli olacaktır. En fazla bir gün daha fazla geçer. Ondan sonra kuruma işlemi gerçekleşir. Yani burada onun dışında ekstra bir sıkıntı yaşamayız. Bizler de görmüş olduğunuz şekilde bu şekilde dizaynını yaparak nanelerimizi evimizin bir odasına serme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir noktayı söylemek istiyorum. Kesinlikle güneşe serip kurutma işlemini yapmıyoruz. Niçin güneşe gerip kurutma işlemini yapmıyoruz derseniz, çünkü güneşte nanelerimiz kuruduktan sonra rengi siyah bir hale dönüşüyor. Biz böyle bir hal olmasını, yeşil olarak kurumasını istediğimiz için evimizin herhangi bir müsait olan odasına serdik ve bunun dışında dikkat edeceğimiz ikinci bir nokta ise sermiş olduğumuz odanın penceresi, kapısı, hava alan, havadar bir şekilde olması gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Mutlaka penceresi açık olsun odamızın. Oradan hava sirkülasyonu sağlanmış olsun. Nanelerimiz daha güzel, daha kaliteli kurutulmuş olsun. Yaklaşık bir haftanın sonunda nanelerimiz kurudu. Bir odamızda, güneş görmeyen bir odamızda penceresi açık bir şekilde bir hafta içerisinde nanelerimizin kuruma işlemi gerçekleşti. Görmüş olduğunuz gibi nanelerimiz kuruduktan sonra ne yapıyoruz şimdi? Güzelce dallarından çıkartıyoruz. Nanelerimizi böyle tek tek elimize alıp bu şekilde elimizle sıyırabiliriz. Bu bir tane yöntem. Diğer yöntem ise şu şekilde nanelerimizi kurutmuş olduğumuz örtümüzü güzelce katlayalım. Nanelerimizin üzerine örtümüzü güzelce katlıyoruz. Bu da daha hızlı, daha pratik. Hangisini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Örtümüzü güzelce nanelerimizin üzerine topluyoruz. Örtümüzün içerisine nanelerimizi güzelce kattıktan sonra elimizle bezimizin üzerinden ufalıyoruz. Evet, bu şekilde yaptığımız zaman hem aynı zamanda ufalama işlemini gerçekleştiriyoruz hem de nanelerin dallarından çıkmasını sağlamış oluyoruz. Hangi yöntem size uyuyorsa siz istediğiniz iki yöntemden birisiyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bez yardımıyla güzelce nanelerimize kuvvet uyguladık. Güzelce öfeleme işlemini gerçekleştirdik. Ve neticesinde elde etmiş olduğumuz sonucu sizlere gösterelim. Bakın, sadece nanelerimizin sapları kaldı. Geriye kalan nanelerimizin yaprakları saplarından gayet güzel şekilde ayrılmış oldu. Bu da pratik bir yöntem. Hangisini tercih ederseniz bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada bu saplarımızı atıyor muyuz? Kesinlikle atmıyoruz. Bu saplarımızı ayrı bir kavanozda biriktireceğiz. Nanelerimizi ayrı bir kavanozda biriktireceğiz. Bu sapları biriktirip nerede nasıl kullanacağız derseniz, bu saplarımızı kış aylarında yapmış olduğumuz nane çaylarımızın içerisinde kullanacağız. Hem bu şekilde saplarını israf etmemiş olacağız, hem de hastalıklardan korunmak için birebir en etkili olan limon nane karışımını çok güzel ve kaliteli bir şekilde kullanmış olacağız. Şimdi bu saplarımızı bir kavanoza dolduracağız. Nanelerimizi de elimizle öfeleyerek diğer bir kavanozumuza dolduracağız. Nanelerimizi çubuklarımızdan ayıklama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi elimizle güzelce kuvvet uygulayarak öfeleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. Soframızı güzelce nanemizin üzerini kapatıp kuvvet uyguladığımız sistemde dalları çok fazla küçülüyor. Ayıklaması zor oluyor. Bizim sizlere tavsiye edeceğimiz yöntem birinci yöntem. Yani dallarından elimizle sıyırma yöntemini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ama ben küçük küçük dallardan sıkıntı yaşamam, o şekilde nanemi kullanabilirim diye düşünüyorsanız ikinci yöntemi de kullanabilirsiniz. Bunlar sizin tercihinize kalmış. Burada bir diğer belirtmek istediğim nokta ise şu şekilde. Sofra bezini nanelerin üzerine sarıp kuvvet uyguladığımız zaman ister istemez dallı kalıyor demiştik. Bu dallı yöntem ile de
Nanelerimizi nasıl pratik bir şekilde kurtarabiliriz derseniz, bir süzgeç yardımıyla küçültmüş olduğumuz nanelerimizi süzgecimizin içerisine alacağız. Ardından görmüş olduğunuz gibi süzgecimize kuvvet uyguladığımız zaman küçük olan naneler alta geçecek, yine büyük olan dallar yukarıda kalacak. Bu şekilde de pratik bir şekilde ayırma işlemini yapabiliriz. Bu da yine diğer bir tercih, diğer bir yöntem. İstediğiniz yöntem ve tercihi sizler tercih edebilirsiniz. Bakın şu şekilde sizlere çıkmış olan, süzgeçten geçmiş olan naneleri göstermek istiyorum. Pamuk gibi hiçbir dal kırıntısı olmayan naneleri bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi süzgeç yardımıyla tüm nanelerimizi süzgeçten geçirdik. Herhangi bir çubuk, herhangi bir kalıntı, hiçbir şey kalmadı. Tertemiz bir şekilde çıktı. Aynı zamanda da ufalama işini, küçültme işini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bu şekilde yapınca peki çıkan şeyler ne kadar oldu? Şöyle bir konservemizin içerisine aldık. Bakın bunlar da çıkan dallar. Çok az bir dal çıktı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yarım konserveden bile daha az. Çeyrek konservede dallı nane elde etmiş olduk. Şimdi bu pürüzsüz küçültmüş olduğumuz nanelerimizi güzelce konservemizin içerisine dolduruyoruz. Nanelerimizi konservemize katmış olduk. 2 adet büyük konservemiz dolmuş oldu. Hemen yanında çeyrek konserve dallı nanelerimiz var. Hemen yan tarafında ise görmüş olduğunuz gibi dallarını koymuş olduğumuz konservemiz mevcut. Şimdi bu dalını koymuş olduğumuz naneleri yaşın nane çayında kullanacağız. Şurada dallı olan, birazcık dal olan, içerisinde birazcık nane olan da yine nane çayında kullanacağız. Evet, tüm yöntemleri bilmiş olduğumuz, kendimizin uygulamış olduğu tüm yöntemleri sizlere güzelce en anlaşılır şekilde aktarmaya çalıştım. Sizlerin tercih ettiği, sizlere uyan yöntemi kendiniz artık hangisi hoşunuza gittiyse o şekilde uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz.